Merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Dancer oyununun Amiga 500 versiyonunu inceliyorum. Shadow Dancer ilk olarak Sega tarafından 1989 yılında bir arcade oyunu olarak çıkmıştır. Orijinal Shinobi'nin ardından Shinobi serisinin ikinci ve son arcade oyunudur. Amiga 500 sürümü 1991 yılında çıkmıştır. Oyunu Image Software ismiyle Climax geliştirmiştir. Amiga 500 ve Atari ST sürümleri aynı anda geliştirilmiştir. Amiga 500 sürümü birkaç iyileştirme dışında Atari ST sürümünü esas almaktadır. Sega, oyunu geliştiren takıma oyunun kaynak kodlarına erişim izni vermediği için sprite'lar oyunun bir videosundan OCP Art Studio tarafından kopyalanarak oluşturulmuştur. Oyun ayrıca Commodore 64, ZX Spectrum ve Sega Master System için de çıkmıştır. Oyunun hikayesi ise şöyledir. Hayate adında genç bir ninja, sadık evcil köpeği Yamato ile birlikte terörist gruplara karşı savaşmaktadır. Asya Şafağı olarak bilinen bir terörist grup, şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombalar da dahil olmak üzere her türlü terörist eylemi yapmaktadır. Hayate ve Yamato cesurca bu kötü çeteyi çökertmek için yola çıkmışlardır. Shadow Dancer tek kişilik bir oyundur. İkinci veya üçüncü bir kişi oyuna dahil olamamakta ve co-op olarak oynanamamaktadır. Oyunda düşmanların ölümcül görevini engellemek, tedarik yolunu bozmak, sanayi birimlerine baskın yapmak, yeraltı kuvvetlerine saldırmak ve uzay mekiği üstünü kurtarmak ve güvence altına almak gibi farklı 4 görev veya bölüm bulunmaktadır. Her bölüm 3 ya da 4 aşamadan oluşmakta ve her bölümün son aşamasında bir boss savaşı bulunmaktadır. Bölümler şu şekildedir. Bölüm 1. Havalimanı. Havalimanında geçer. Ana binayı koruduktan sonra aprondaki teröristleri ortadan kaldırmak ve ardından bir uçağın içindeki boss ile savaşmanız gerekmektedir. Bu bölümün boss'u robot olduğuna inanılan ve samuray zırhı giyen büyük bir düşmandır. Zıplayan ateş topları kullanarak saldırır ve sadece ateş topu atmak için kollarını kaldırdığında yaralanabilir. Bölüm 2. Tren yolu. Bu bölüm bir tren yolunda geçer. Bölüm boss'u enerji cıvatalarını ateşleyen silahlı bir lokomotiftir. Bu boss ancak lokomotifin ön zırhı boyunca yukarı ve aşağı yanıp sönerek giden optik sensör vurulduğunda hasar alır. Bölüm 3. Kanalizasyon. Bu bölüm harabe bir binada başlar ve daha sonra timsahların musallat olduğu kanalizasyonda devam eder. Bölümün boss'u çelik levhalarla oyuncuya saldıran, uzun boylu, tek parça streç giysi giyen bir kadındır. Sadece çelik levhaları atarken onu koruyan kalkanı devre dışı kaldığında hasar alabilir. Bölüm 4. Yeraltı üssü ve fırlatma tesisi. Bu bölüm düşman kuvvetlere ait yeraltı üssünde başlar ve şelalelerin bulunduğu kayalık bölgede devam eder. Son aşama ise bir uzay istasyonu içinde gerçekleşir. Bölümün boss'u bir naginata taşıyan kadındır. Sadece silahını kaydırdıktan sonra bir saniyeliğine savunmasız hale geldiğinde hasar alabilir. Son boss da geçildikten sonra roketin başarıyla uzaya gönderildiğini izlediğimiz bir cutscene ile oyun bitmektedir. Ayrıca her bölümün sonunda bir gökdelenin tepesinden gelen ninjalara shuriken attığımız bonus bölümler bulunmaktadır. Bu bölümleri yanmadan tamamlayabilirsek ilave can almaktayız. Bir sonraki bölüme geçebilmek için bölümdeki tüm bombaların etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Oyundaki ana saldırı yöntemi shuriken satmaktır. Eğer düşmana çok yakınsanız kılıçla kesecek, tekmeleyecek veya yumruklayacaktır. Saldırmayan bir düşmana dokunmak oyuncuyu geri itecektir. Bazı etkisiz hale getirilmiş bombalar shurikensi yanan shurikense çevirecek ve bu şekilde düşmana çifte hasar verilecektir.
oyunda enerji seviyesi bulunmamaktadır. Düşman mermileri tarafından vurulur veya yakın dövüş sırasında darbe alırsanız ölmekte ve bölüme baştan başlamak zorunda kalmaktasınız ki bu da bence oyunun en can sıkıcı noktalarından biridir. Oyunda ayrıca Yamato isimli köpeğimize düşmana saldırması için komut verebilmekteyiz ki bu oyunun benim en sevdiğim tarafı. Köpeğimize komut verebilmek için çömelmemiz gerekmekte. Çömelmemiz ile birlikte köpek havlamaya başlayacak ve ateş düğmesine basmamız ile köpek en yakın düşmana saldıracak ve biz hedefi öldürene kadar onu tutacaktır. Ancak köpeğin saldırdığı düşmanı öldürmemiz çok uzun sürerse düşman köpeğe zarar verecek ve köpek küçülecektir. Küçülen köpek yanımıza gelecek ancak normal boyuta dönene kadar bize yardım edemeyecektir. Ayrıca yeşil kalkanlı çocuklar ve kılıçlarla donanmış ninjalar gibi bazı düşmanlar köpek saldırılarından etkilenmemektedir. Oyunda ayrıca kasırga ve ateş köpeği olmak üzere kullanabildiğimiz iki çeşit büyü bulunmaktadır. Büyü kullandığımızda tüm normal düşmanlar ölür veya bosslara ciddi şekilde zarar veririz. Her büyünün farklı saldırı animasyonu bulunmaktadır ancak tüm büyüler aynı hasarı vermektedir. Oyun rastgele olarak her bölümün başında oyuncuya bir büyü atamaktadır. Shadow Dancer'ın Amiga 500 sürümü ülkemizdeki Atari salonlarının ilk zamanında süreli jetonlar ile de oynatılmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.